bölümümüzde kataraktı size anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada elimizde bir tane maketimiz var. Maketin üzerinde çoğu şey çok daha kolay anlaşılabilir durumda. Hepimizin gözünün içerisinde iki tane merceğimiz var. Bir tanesi gözümüzün dışındaki kornea denen tabakamız, dış merceğimiz. Bir tanesi göz içerisindeki gözümüzün iç merceği. Buna da lens deniliyor. Şurada bir sarı noktamız var. Sarı noktadan görüntüyü alıyoruz. Sarı nokta bütün görüntü toplanıp daha sonrasında görmesinde bile beynimize gidiyor ve biz o şekilde algılıyoruz görüntüleri. Yani biz bu sarı noktayla baktığımızı düşünürsek maketi şöyle tutalım. Biz bu iki tane merceğimiz var demiştik. Ön ve iç ve dış mercekler. Bu merceklerin arkasından bakıyoruz bir şeye baktığımız zaman. Eğer bu merceklerin herhangi birinde kirlenme olursa, bu saydamlığını kaybederse bu defa bulanık bir şeyin arkasından bakmaya başlıyoruz. Bulanıklaşıyor, görüntümüz bulanıklaşıyor. Katarak olayında, katarakta dış mercekte herhangi bir sıkıntı olmuyor. Burası saydam oluyor. Ama göz içerisindeki iç mercekte problem var. Katarak bu gözün içerisindeki iç merceğimizin kirlenmesi. Kirlendiği zaman ne oluyor? Kirli bir şeyin arkasından, buğulu bir camın arkasından bakar gibi bakmaya başlıyoruz. Bulanık bir görüntü alıyoruz. Bunun bir ilaç tedavisi yok. Sadece ameliyatla düzeltilebilen bir işlem. Bu göz içi merceğinin kirlenmesine katarak deniliyor. Bunun çeşitli lazer yöntemleriyle buradan alınıp yerine temizini koymasına da, saydam merceğin konmasına da katarak ameliyatı deniliyor. Biz bunu Fako yöntemiyle yapıyoruz. Şu anda halk arasında daha çok lazer denilir. Fako yöntemini kullanıyoruz. Şimdi sizlere bu ameliyatlarda kullandığımız merceklerin özelliklerinden bahsedeceğim. Dediğim gibi katarakta gözümüzün içerisindeki mercek tamamen kirlendiği için bunu alıp atmamız gerekiyor. Onun yerine buraya temizini koyuyoruz. Yani yeni bir mercek yerleştirmemiz gerekiyor. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Katarak acil bir durum değildir. Hani bir hafta 10 gün gecikmesinde genellikle bir sıkıntı olmaz. Ama katarak bekledikçe kataraktınızın kirlenmesi, kirliliği artar, lensinizin kirliliği artar, kataraktın şiddeti artar ve ameliyatta bizi zorlar. Bu açıdan çok aşırı bekletmemek lazım. Eskiden teknikler çok gelişmediği için hani sonuna kadar bekleyelim tarzında bir anlayış vardı ama şimdi çok fazla beklememekte fayda var. Şimdi burada biz mercek kullanıyoruz. Göz için merceklerini kullanıyoruz. Sonuçta sizin merceğiniz kirli, onu atıyoruz. Onun yerine temizini buraya yerleştiriyoruz. Ortalama 3 çeşit mercek var. Bunlardan birinci grup mercekler size uzay gösteren. Takıldığı zaman uzay görürsünüz. Yakın için bir yakın gözlüğü kullanmanız gerekir. İkinci grup mercekler uzak yakın gösteren multifokal dediğimiz mercekler var. Bunlar da göz kullanma oranını büyük oranda azaltıyorlar. Ama bazen ışık yansımaları yapabiliyor. Güneş ışığı rahatsız edebiliyor veya araç kullanırken karşıdan gelen bir aracın farı, ışıkları sizi rahatsız edebiliyor bazı kişilerde. Bu tarz ufak tefek şikayetler yaptığından dolayı bunlar biraz daha geliştirildi. Şu anda trifokal denilen uzak, orta, yakın 3 mesafe gösteren akıllı mercekler var. Her mesafeyi gösteriyorlar ve bunlardaki konfor diğerlerine göre daha yüksek. Işık yansımaları çok daha az. Hasta memnuniyeti çok daha yüksek. Tabii ki bu özellikler arttıkça merceklerin maliyetleri de artıyor. Daha pahalı mercekler tabii bu gruptaki mercekler. Şimdi aslında genellikle ameliyatın maliyetini sorarlar. Genellikle en çok etkileyen, ameliyat maliyetini en çok etkileyen şeylerden bir tanesi göz içi merceğidir. Merceğin özelliklerine göre fiyatlar çok farklı olabiliyor. Burada en önemli belirleyici olan dediğim gibi göz içi merceği. Onun dışında en önemli faktörlerden bir tanesi de doktor tecrübesi. Doktorunuz ne kadar çok ameliyat yaptıysa sonucu o kadar çok etkileyebiliyor. Tecrübe arttıkça komplikasyon, problem yaşama riskiniz çok daha azalıyor. Ama mümkün olduğu kadar tecrübeli ellerde bu işlemleri gerçekleştirmek çok önemli. Bu ameliyatlar bir defa yapılıyor. Bu bir defa takılır gözümüz içerisinde ve hayat boyu size kalır. Bunu tekrar değiştirme gibi bir lüksünüz genellikle olmaz. O açıdan iyi karar vermek lazım. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde kullanabileceğimiz en iyi merceği göze kullanmak gerekiyor. Her mercek her göze olmayabiliyor. Mutlaka ayrıntılı güzel muayene olup hangi merceğin size uygun olduğu, hangi ameliyat tekniğinin size uygun olduğunu doktorunuzla ayrıntılı bir şekilde görüşmenizde mutlaka fayda olacaktır. Şimdiden geçmiş olsun diyorum.